Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Süha Çetin. Süha hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hocam kırık kalp sendromu nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet, böyle bir terim gerçekten var. Nadir olmakla beraber karşılaşıyoruz bu tür hastalarla. Kırık kalp sendromu şu anlama geliyor. Bir kişi gerçekten hüsrana uğramışsa, bu bir para kaybı olabilir, bir yakınını kaybetmiş olabilir veya bir ayrılık söz konusu olabilir. Bir psikolojik travma yaşamışsa bunun kalbe yansımasına biz kırık kalp sendromu diyoruz. Teşhisini ekokardiyografi ile koyabiliriz. Yani kalbin ultrasonuna çekerek kırık kalp sendromunun teşhisini koyabiliyoruz. Kalbin kasılım tarzı tipik bir biçimde değişiyor. Tipik bir görüntü ekokardiyografide karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki hastanın bu hüsranıyla beraber bu teşhisi koymak mümkün olabiliyor. Hastanın ne şikayetleri olabiliyor? Ciddi bir göğüs ağrısı olabiliyor. Kalp kriziyle karıştırılabiliyor bazen. Haricen bu hasta göğüs ağrısından mütevellit hastaneye gittiğinde kan testleri yaptırdığında kan testlerinde kalp krizini gösterebilecek kan bulguları yükselmiş olabiliyor. Troponin T veya troponin I dediğimiz değerler. Ama bu bir kalp krizi değildir. Ve kalp krizi gibi tedavi edilmez. Biliyorsunuz kalp krizinde kalbi besleyen damarlardan bir tanesi tıkanmış oluyor. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Neden kaynaklanıyor bu kırık kalp sendromu? Bu psikolojik travmayı yaşadığınız zaman vücut stres hormonları salgılıyor. Adrenalin, noradrenalin dediğim stres hormonları ve bu stres hormonları kalp üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Kalp kasına zarar verebiliyor ve bu manada bahsettiğim tipik kasılım tarzı gelişiyor. Aslında bir kalp yetmezliği. Bu hastaları hastanede tedavi etmek de gerekebiliyor. Hatta yoğun bakım tedavi gereksinimi de olabiliyor. Vefat eden hastalar oluyor bu hastalıktan dolayı. Çok yakın takip ediyoruz bu hastaları. Benim bu bağlamda 2 veya 3 hastam oldu ve arkasında gerçekten psikolojik bir travma yatıyordu. Genellikle bu psikolojik travma ortadan kalktıktan sonra bu hastalık da ortadan kendiliğinden kalkıyor. Peki hocam kırık kalp sendromu kalp krizi değildir dediniz ama bu kalp krizi nedir? Bir insan kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? Bir de bu durumda bizler yani neler yapmalıyız kalp krizi geçirdiğimizi anladıktan sonra? Kalp krizi şu anlama geliyor. Biliyorsunuz kalbi besleyen 3 tane damar var. Bu damarlardan, ana damarlardan bir tanesi aniden tıkanırsa damarların içinde genelde küçük plaklar oluyor. Bu plaklar yırtıldığı zaman orası pıhtı tutuyor. Pıhtı tuttuğunda bu pıhtı birden büyüyor ve damarı tamamıyla tıkıyor. Damarı tıkadığı zaman bunun adına biz kalp krizi diyoruz veya miyokard enfarktüsü tıbbi deyimiyle. Çok tehlikeli bir durum hasta için. Vefate neden olabilir. Kalp krizi sadece ağrıya neden olmuyor. Vefate neden olan unsur aslında bir ritim bozukluğunun gelişmesi. Burada ventriküler fibrilasyon veya ventriküler taşikardi dediğimiz bir ritim bozukluğu, tehlikeli bir ritim bozukluğu gelişiyor ve kalbin aynı zamanda durmasına neden oluyor. Bir kan devir daimi olmadığı için hastalar vefat ediyor. Bu bağlamda hastaları bir an önce tedavi etmek gerekiyor. Tedavimiz koroner anjiyografi ile. Yani koroner anjiyografi ile hangi damarın tıkandığını tespit ediyoruz ve balon ve stent işlemiyle aynı seansta damarı açarak oraya tekrar kan gitmesini sağlıyoruz. Tabii ki hasta ne yapabilir? Veya bu hastalığın şikayetleri nedir? Genelde ciddi bir göğüs ağrısı, hastalar soğuk soğuk terleyebilir. Bu göğüs ağrısı çeneye yansıyabilir veyahut da karın bölgesine yansıyabilir, epigastrik dediğimiz bölgeye, sol kola, sırta yansıyabilir. Eğer bu ağrı geçmiyorsa, dakikalarca sürüyorsa bir kalp krizinden şüphelenmek gerekiyor. Ne yapabilir kişi veya kişinin yakınları? Bir an önce 112'ye haber vermek gerekiyor. Çünkü tehlike arz eden bir durum olduğu için hastayı bir an önce acil servisi ve koroner anjiyografi ünitesi olan bir hastaneye yetiştirmek gerekiyor. Peki hocam kalp damar hastalıklarından nasıl korunulur? Şimdi ben her zaman şu görüşü savunuyorum. Kalp damar hastalıkları havadan sudan gelen hastalıklar değil. Yani bu hastalıklar yaşam tarzımızla çok alakalı olan hastalıklar. Yaşam tarzımız deyince benim aklıma gelen 5 tane risk faktörümüz var. Müsaade ederseniz bunları saymak istiyorum. Tabii buyurun. Tütün tüketimi, yüksek kolesterol değerleri, kandaki yüksek yağ değerleri, yüksek tansiyon, aile öyküsü ve diyabet.
Özellikle sigara tüketimi genç hastalarda ciddi kalp krizlerine neden olabiliyor. O bakımdan mutlaka ve mutlaka sigaranın tüketilmemesini biz kardiyolog olarak öneriyoruz. Çünkü aynı zamanda ben koruyucu kardiyolojiye de çok önem veriyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bu hastalıklar havadan sudan gelen hastalıklar değil dedim. Diyabeti kontrol altında tutmak, tansiyonu kontrol altında tutmak, insanların bana gelen hastaların sigarayı bırakmasını sağlamak, bunlar benim için çok önem teşkil ediyor. Bunları da her seferinde hastalarıma anlatmaya çalışıyorum. Bu risk faktörleri kalp krizine neden olabilecek risk faktörleri. O bakımdan bunları biz kendi hayatımızda kontrol altına alabilirsek, disiplinli bir hayat sürerek, beslenmemize dikkat ederek ve sigarayı bırakarak ve fiziksel aktiviteye önem vererek kendimize dikkat edersek aslında korkulacak hastalıklar değil bu kalp damar hastalıkları. Peki hocam, yüksek tansiyon nedir? Biz yüksek tansiyon hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken şeyler nedir? Dediniz ki kalp krizine sebep olan en olabilir. büyük Evet, faktörlerden önemli bir bir risk tanesi. faktörü. O bakımdan bana gelen 40 yaşın üzerindeki hastalara ben genelde bir tansiyon holter bağlıyorum. Tansiyon holter kola bağlanan bir manşon. Bu manşonla hastayı, küçük bir cihazı var, onu bele takıyoruz. Bu cihazla hastayı eve gönderiyoruz ve bu cihaz 24 saat boyunca ölçüm yapıyor. Ve bu ölçümlerin neticesini ben bilgisayarda değerlendirebiliyorum ve bir yüksek tansiyon teşhisini koyabiliyorum. Bu önemli bir teşhis. Çünkü yüksek tansiyon biliyorsunuz sadece kalp krizine neden olmuyor. Aynı zamanda inmelere neden olabilir, körlüğe neden olabilir, böbrek yetmezliğine neden olabilir. Vücudun birçok kısmına zarar verebilir. O bakımdan teşhisi bence önemli ve birçok kişide tansiyon hastalığını ben görüyorum. Bana gelen birçok kişi de hiç fark etmiyorlar. Tansiyonları 20'lerde geziyor. Benim bir şikayetim yok diyorlar. Bir tansiyonu ölçüyorum, 20 tansiyon. O bakımdan buna aynı zamanda yüksek tansiyona silent killer veyahut da sessiz katil terimi verilmiş. Evet, deniyor. Şimdi bu yüksek tansiyon teşhisini koyduğumuz zaman önerilerimiz oluyor. Önerilerimizden en önemlisi tuzun azaltılması. Tuz gerçekten tansiyona neden olabilecek bir nesne. Özellikle gizli tuzlar, saklı tuzlar, sabah yediğimiz zeytinde, peynirde veya akşam tükettiğimiz çerezde veyahut da turşuda veyahut da özellikle genç insanların tükettiği bu cipsler çok miktarda tuz içeriyor. Ve bu yüksek miktardaki tuz er geç yüksek tansiyona neden olabilir. O bakımdan özellikle saklı tuzları azaltmak icap ediyor. Tansiyonu düşürmek için başka ne yapabiliriz? Tabii ki diyet önemli. Kilo verebildiğiniz zaman tansiyon otomatikman düşüyor ve fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite dediğim fazla abartılmış bir şey değil. Günde yarım saat yürüyüş. Günde yarım saat yürüyüşe dikkat edersek tansiyon otomatikman düşüyor. Buna rağmen tansiyonu kontrol altına alamıyorsak elimizde çok etkin ve çok güzel ilaçlar var. Tansiyonu genelde %99 ilaçlarla düşürmemiz mümkün. Hocam az önce holterden bahsettiniz. Tansiyonu bu şekilde 24 saat boyunca takip edebiliyoruz diyerek. Bir de ritim bozukluğu olan kişilerde de holter kullanıp bunlarda ritim problemini görebiliyorsunuz ve bu hastalara bazen kalp pili takıyorsunuz. Doğru. Kimlere kalp pili takılıyor? Evet. Şimdi halk arasında kalp pili olarak bilinir. Yalnız pilin iki tarzı vardır. Bir pil eğer kişide tehlikeli ritim bozuklukları gelişiyorsa o kişilere taktığımız bir pil. Bu genelde kalp yetmezliği olan veyahut da kalp krizi olan kişiler oluyor. Buna biz ICD diyoruz veya Türkçe terimiyle şok veren piller. Bu şok veren piller eğer hastanın kalbi duracak olursa veya ventriküler fibrilasyona veya ventriküler taşikardiye girecek olursa birden şoku verip kalbi tekrar çalıştıran cihazlar. Neyle kıyaslayabiliriz? Bir acil servise gittiğinizde biliyorsunuz bu şok cihazları vardır. Göğüse pedalları tutarsınız, şok verirsiniz. Onun küçültülmüş hali. Bu cihazın içinde bir tane bilgisayar var. Bu bilgisayar kalpte ne ritim bozukluğu var onu tespit edebiliyor. Tespit ettiği zaman diyor ki ya burada tehlikeli bir ritim bozukluğu var, benim şok vermem gerekiyor. Pat diyor o sizin kaşıklarla verdiğiniz şoku kalbin içerisinden veriyor. Biz bu cihazı implante ediyoruz. Bir kesi yaparak sol göğüse ve o bataryayı o bölgeye yerleştiriyoruz kasın altına, göğüs kasının altına. Ve oradan bir veya iki tane kablo sağ kalbin ucuna ve sağ kalbin kulakçığına gidiyor ve burada sürekli kalbi dinliyorlar. Bir ritim bozukluğu var mı yok mu, müdahale edelim mi etmeyelim mi diye. Tabii ki bu cihazların manalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünün memlekete gittiniz, bir hastane yok veyahut da bu kaşıklar yakınınızda değil veya uçaktasınız
veyahut da denizdesiniz. Bu pil bunu denizde bile veyahut da memlekette işte bir sağlık merkezinin olmadığı bir yerde fark edip şoku verip sizi hayatta tutabiliyor. Sık sık taktığımız pil türleri. Bir de başka bir pilimiz var. İngilizce deyimiyle pacemaker, yani ritim verici, ritim düzenleyici piller. Bunlar da hastaların eğer ritimleri düşerse, normalde biliyorsunuz kalp hızı 60 ile 100 arasındadır. Dakikada 60 ve 100 arasında atar kalp. Bazı hastalarımızda bu kalp hızı 30'lara kadar düşüyor. Tabii ki 30'lara kadar düştüğü zaman kalp hızı vücudun gereksinimini sağlayamıyor. Devir daim yapan kalp. O bakımdan bizim bu kalp hızını bir an önce yükseltmemiz gerekiyor. Yine aynı teknikle, yalnız başka bir bataryayla, o batarya dinliyor kalbi. Diyor ki kalp hızı 30'a düştü diyor. Benim ritim vermem lazım diyor. Sadece ritim veriyor. Sadece tık tık ritim veriyor ve kalp hızını yükseltiyor. Genelde bu ritim 60'a 70'e ayarlanır ve o ritimde tuttuğu zaman kalbi, tabii ki vücudun gereksinimi olan kalp hızına tekrar ulaşmış oluyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler hocam bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Süha Çetin idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.